$15.000 kazanmak ister misin? Türk, yani yarı Türkler. Öyle mi? Tabii. Vay. Muhtemelen ilk defa duyacağınız bir ismi var. Vallahi şu anda son masada sizdiniz, bitiyor artık. Abi soranın arkasındaki hikaye nedir ve bu yolculukta seni neler besledi? Dün dükkanı su bastı, mahvoldu. Akşam her yerim ağrıyor şu an. Seninle gurur duyuyorum abi gerçekten. Herkese merhaba. Ben Mevlüt. Sofistik Zevkler Amerika'ya hoş geldiniz. Eminim birçoklarınız da aşina bir manzarayla açıyorum kameramı. Santa Monica'dayım. Hemen sağ arkamda Santa Monica Pier var. Soluma Malibu'ya doğru uzanan Pacific Coast Highway. Bu güzel cumartesi sabahına sakin bir etkinlikle başlıyoruz. Her zaman öyle bol aksiyonlu şeyler yapmıyorum tabii ki. Benim de bazen yavaşlamaya ve sakinliğe ihtiyacım var. Birazdan şöyle sağdan içeriye doğru kıvrılıp 2 blok girdiğimde Santa Monica Farmers Market karşılayacak beni. Bizim bildiğimiz pazar, organik ürünlerin satıldığı pazar yeri. Bugün sizlerle hem pazarı birazcık gezeceğiz hem de size tanıştıracağım şef arkadaşımla birazcık alışveriş yapacağız. Bu güzel etkinliğe sizleri de dahil etmek için sabırsızlanıyorum. O zaman haydi başlayalım. Küçüklüğümden beri pazarlarda bulunmayı, gezmeyi ve alışveriş yapmayı hep sevmişimdir. Hatırladığım kadarıyla annemle pazarda bir şeyler sattığımız da oldu. Yetiştirdiklerimizden yazın domates, kışın elma. Pazarı sevmem de illaki çiftçi bir aileye doğmam etkili olmuştur. Küçüklüğümde ilk hatırladığım uçsuz bucaksız bir elma bahçemiz vardı. Ardından da ailem kiraza döndü. Hala ailemin en önemli geçim kaynaklarından bir tanesi kiraz yetiştirmek ve satmak. Küçüklüğüm o nedenle kiraz ağacı tepelerinde geçti. Ama toplamakla tabii ki. Kirazı kim sevmez değil mi? Ama içinde bulununca gerçekten gına geliyor. Sabahın köründe kalk traktöre bin, bahçeye git. Sıcağın alnında akşama kadar kiraz topla. Akşam onları motora at, traktöre götür, komisyoncuya sat. Ve bir ay boyunca her gün böyle olunca artık gına geliyor tabii insana. O nedenle elin kiraza gitmiyor. Ardından da son ağacı toplayıp kirazı bitirdiğinde yiyecek bir dal bir kiraz bile bulamıyorsun bir sonraki seneye kadar. Hayat enteresan. Hayat biraz da böyle. İçinde bulunduğun zaman kıymetini bilmiyorsun. Sonra özlüyorsun. O yüzden pazara gittiğimde maddi kıymetinden bağımsız tezgahtaki her şeyin bir hikayesi olduğunu biliyor olacağım. O nedenle ayrı bir kıymet atfedeceğim. Benim için önemli. Ve yavaştan pazara doğru geliyorum. Arkadaşımla pazarın girişinde buluşmak üzere sözleşmiştik. Ve herkesin peşinden koştuğu ünlü şef Okay'la birlikteyim. Ne haber abi? Hoş geldin. Günaydın. Teşekkür ediyorum. Abi öncelikle teşekkür ediyorum sana. Bu alışverişte sana eşlik etme fırsatını verdiğin için. Ne demek? Ardından seninle gurur duyuyorum abi gerçekten. Sosyal medyada takipteyim. Süpersin. Yanına geldiğimizde konuşuyoruz. Yazılı basında da görüyorum bu arada. Arkasında büyük bir hikayesi olan restoranın var. Herkesi çok şaşırtıyor sonra Craft Kitchen. Şunu soracağım çünkü bu restoranın tek sahibi var, tek şefi var, Evet. tek servis elemanı var, tek bulaşıkçısı var. O da sensin abi. Aynen. Abi soranın arkasındaki hikaye nedir ve bu yolculukta seni neler besledi? Şimdi şöyle, gel ilk önce bir alışveriş yapalım. Ondan sonra ben sana anlatayım. Tamam, Çünkü peki. çok kalabalık. Okey. Şimdi dalarsak muhabbete hiçbir şey alamayacağım. Okey. Gel şimdi alalım. Yani bütün şeflerin gelip alışveriş yaptığı, yani çiftliklerden, tarlalardan gelen bütün ürünler burada. Çok güzel Hepsi işler şeflerin, var. evet, hepsi mis gibi de kokar yani. Peki sen haftanın kaç günü pazardasın? Aslında bir gün, çarşamba günü ben her şeyi alıyorum. Asıl şef marketi çarşamba günü. Hatta bir ara şey demiştin, o markete böyle Michelin yıldızlı restoranların şefleri Tabii, falan da hepsi geliyor. burada, hepsi burada. Hatta bugün bile birkaç tanesi buralarda. Çarşamba günü asıl market daha büyük, daha fazla çeşit var. Her şey daha fresh. Cumartesi günleri eğer eksiğin kaldıysa zaten son 2 günün, çünkü pazartesi salı kapatıyorsun, gelip o eksiklerini tamamlıyorsun. Benim çok bir eksiğim yok, ufak tefek şeyler alacağım bugün. İlk önce bir bakıyorum. Ne var ne yok bir keşif Aynen, yapıyorsun. bakıyorum ne var ne yok. Ondan sonra alışverişe başlayacağım. Sanki kalabalık gibi ya benim hissettiğim. Burası her zaman kalabalık. Çarşamba günü daha da kalabalık.
Bu arada tabii siz fark ettiyseniz ama ben şeflerin hepsini tanıdığım için görüyorum hepsini. Yani hepsi çoğu gelmiş. Her zaman yeni bir eksiğin oluyor. İlla ki. Ya haliyle sen bu restoranın tek çalışanı sen olduğu için alışverişte kendin yapıyorsun bizzat. Evet, bak buradan çiçekler. Bunların çoğu yenilebilir çiçekler. Yenilebilir Onlar- çiçekler. Tabii. Gastronomide kullanılıyor ya. Çoğu dekorasyon. Aa, Bu tezgah mesela benim en çok alışveriş yaptığım yer. Ama şimdi onunla konuştuk. Bir ay sonra tekrardan başlayacağım. Çünkü Hı hı. kabak tatlısı yapıyorum. En iyi kabak bu adamda var. Bu da bir ay sonra dedi tam olarak kabakları başlayacakmış yani daha doğrusu. kabak sezonu başladı ya. Bir Kabağı ay daha var. ne zaman yiyebileceğiz kabağı? Ben Bir şu an ay yaptım. O bana Yaptın mı? getirdi. Hı hı. Ama biraz durumdayız şimdi. Devamı gelecek mi gelmeyecek mi? Onun için markette başka kabakçılar da var. Mesela şurada var. O kabakları da kullanabiliyorum. Sen tabii kireç de yapıyorsun kabağı. Evet. Şimdi Türkiye gibi değil, öyle kireç buldum hadi söndürdüm kabak yaptım değil de burada food grade yani yemek için olan kireçler var. Onları alıyorsun, onlarla yapıyorsun. Bak bu en iyi salatalık. Hangisi? Ha şu. Zaten beylik. Türk, yani yarı Türkler. Öyle mi? Tabii. Vay. Daha iyisini bulamazsın hiçbir yerde. Tektir yani bu. Marketten çok farklı olduğu belli yalnız yani hissedebiliyorsun. O Oynama onunla, oyuncaq deyil. Salıb sındırarsan neynərəm? biberler de çok güzel. Şu anda benim çok ihtiyacım yok. Yani aldım hepsini çarşamba. Ufak tefek böyle şeyler aldım. Hatta bu kendime alıyorum. Zaten var. Ne yapıyorsun? Bu kendim yiyeyim diye. Yok vallahi tek tek yiyorum ya. Kütür kütür. Haklısın. Cıt cıt. Güt güt. Yazın ilk salatalık İnsanlar çıktığındaki o çok değişik hissiyat. burada bak görüyor musun? Kadın mesela 2 tane alıyor. Tane değil. Evet ya. Ben mesela 1 kilo. 1 kilo ya aklımda bu 1 kilo. Ama bir şey söyleyeceğim. Yani organik pazardan alışveriş yapmak da yani yürek ister gerçekten. Her şey çok Yaklaşık 1,5 libre, 1 kilo bile değil. 6,5 dolar tuttu. Hacıvade'den iyi kabak bulabilir miyim? O da bugün çok yok. Ya şurada var mesela kabak çok ufak. Toplamı da çok işime gelmiyor. Mantar alıyor musun? Orada birkaç mantar gördüm. Mantar şöyle, şimdi benim konseptte benim yemeği hızlıca gidip pişirip servis etmem gerekiyor ya. Böyle beni uğraştıracak, zaman kaybedecek hiçbir yemeği menüye koymuyorum. O yüzden mantarla aklımda olan tüm yemekler beni çok uğraştıran şeyler. O yüzden şu an çok mantarla ilgili yemek yapmıyorum. Anladım, Sadece anladım. kendim Yer yapıyorum aldım. yani yemek için. Ama ilerleyen zamanlarda mecbur yapacağım. Herkes soruyor çünkü. Evet abi şöyle bir oyster mushroom falan. Çok böyle fiyat videosu olsun istemedim ama bak ya bu çiçekleri almaya kalk dünyanın parası aslında. Evet. Çok hiçbir şey ucuz değil yani markette Kesinlikle. burada. Yok yani Bazen biraz- böyle hani çok yüksek rakamlara çıkıyorum. Bir bakıyorum hadi bir şeyler almışım yani az. Arabanın çeyreği de olmuş ama dünyanın parası böyle. Ben pazarda gezmeyi seviyorum. Bazen de böyle canım bir şey çekti mi alıp geçiyorum ama öbür türlü pazarda farmers markette alışveriş yapmak gerçekten ocağına incir ağacı diktirir yani. Bak bu limon salatalığı çok güzeldir. Hangisi? Bunu yemiyorsun, şunu. Şu ha. Limon salatalığı. İlk defa görüyorum ya. Geçenki menümde vardı. Şey olmuyor mesela bir hafta oluyor bir hafta olmuyor. Bu da sıkıntı. Mesela şimdi var diyorsun ki alayım menüye geri koyayım. Öteki hafta yok. Ama sürdürülebilirliği yok. Evet. Peki menüyü sık değiştiriyor musun abi sen? Evet yani markete bağlı. O da Döneme, çok yorucu mevsimsel. oluyor. Evet. Çok yorucu oluyor. Ama müşteriler memnun tabii öyle bir şikayeti yok yani. Herkes memnun yani. Şu en başta çok güzel yeşillikler var. Şimdi yeşillik alacağım biraz. Bu nedir abi? Bak bunlar da salatalık türü. Bunlar da salatalık. Vay. Ya yemezsin hani. Oo, ayvaya bayılırım ya. Ekmek ayvası derler böyle kocaman. Ya şimdi Yediğin ayva zaman- tatlısı çok istiyorlar. Gene aynı şekilde sürdürülebilir değil ve hepsinin nasıl diyeyim? Hepsi ayrı boyda. Bu da olmuyor. Müşteriye ufak boy, ötekisine büyük boy. Kesinlikle doğru. Organik olduğu için haliyle bir Evet. ebatta garanti edemiyorsun insanlara. Küçük büyük doğru. Şu anda pazardaki en iyi tezgah şu köşedeki. Şimdi oradan alacağım. Burada reyhan falan her şey var. Pazarda et de satılıyor ama Tabii, her arkada şey var. bir kere Bak bu bizim reyhan. müthiş kokuyor ya gerçekten. Çok güzel bir Şu ne abi?
Bu şey, ben bunu çok kullanıyordum ya bu çalıştığım yerlerde de. Hatırlayamadım adını. Celtus. Celtus diye bir şey. Burası diyorsun ki pazarın en taze yeşillikçisi ha. Yani şu andaki bence burası şu anda. Ya dediğim gibi işte elimde var. Devamını alayım lan, ne alayım gitsin ya. Bazen çok güzel, bazen çok kötü. Canım çok çekiyor. Portakal almak istemiyorum. Geçen aldım, limon alsam daha iyiydi. Ama işte ondan önce aldığımda çok lezzetliydi. Ya bir haftayı tutmuyor. Yok, tutmuyor. Şimdi zaten çarşamba günü her şeyi aldığım için ufak tefek şeyler aldım. Bunlar böyle yemeklerin üstüne koyacağım şeyler. Genelde her şeyi bir kere de almaya çalışıyorum çarşamba günü. Tabii ya, çok büyük bir enerji Git pazar gel için. falan. Bugün de rezervasyonlar dolu. Aha. Çok da zaman kaybetmek istemiyorum. Şimdi birini mesela adam aldım diyelim. Adamı gönderdim. Benim gibi seçemeyecek, edemeyecek. O yüzden bütün şefler burada. Hepsi Herkes kendi birebir seçiyor. seçip restorana kendi götürüyor. Ama benim durum şey, hem ben geliyorum, seçiyorum, restorana götürüyorum, ben yıkıyorum, ben temizliyorum, ondan sonra ben pişiriyorum. O yüzden benim ekip olmadığı için bana çok iş yani. Tek kişilik dev kadro ya. Vallahi bravo sana abi. Ya bu da şöyle oldu. Şimdi biraz hikaye anlatabilirim o karmaşadan çıktık. Aha. Aslında şöyle. Şimdi bu dükkanı açtığımda paramın belirli bölümünü koymuştum. Sonradan bu restoran işinde böyle bazı durumlar oluşuyor ve ekstra paralar çıkıyor. Mesela bir şey bozukmuş diyorsun. Yaptırayım böyle 10.000 dolar gidiyor. Evet. Yani hani bir anda böyle cebinde para kalmıyor adamın. Benim daha önce gibi oldu. Bir anda cebimde para kalmadı. Cebimde para kalmayınca da ben nasıl adam alacağım işe? Alamadım adam. Alamayınca dedim yani zaten çocukluğumda da babamların restoranı vardı, işte çay bahçesi vardı falan. Oralarda da zaten hani bulaşık da yıkıyordum. Yemek de yapmaya çalışıyordum. Çay da dolduruyordum. Kahve de yapıyordum. Zaten her şeyi yapıyorduk. Yani aile restoranı. Annem diyor ki şunu yap, onu yapıyorsun. Bulaşık yıkıyorsun falan. Neyse ben dedim o zaman kendim yapayım yani yapacak bir şey yok. Madem adam olamıyor ne yapayım, dükkanı mı açmayacağız yani. Ondan sonra kendim başladım. Bu sefer şey oldu. Yok yangınlar çıktı. Evet, doğru. Yok işte elim bir kesildi. Ameliyat oldum 3 ay dükkanı kapattım. O derken üst üste bir sürü şey oldu. Böyle olunca ben hala adam alamadım. Çünkü zaten hani iş yapamıyorsun. Kiran var. Bir de adam alsan nasıl olacak bu iş falan. Öyle giderken artık ben gazı aldım galiba. Yani hani sabah akşam baktım vücut da gidiyor. Ben otomatiğe Hiç bağladın. durmadan çalışmaya devam ettim. Yani öyle hala gidiyor. Şimdi tabii biraz toparlandık. Her şey daha iyi oluyor. Her geçen gün daha iyi. İşte yeni müşteriler beni buluyor. Çünkü bende hiç öyle marketingtir, PR'dır, Hiçbir şey yok. hiçbir şey yok. Yani kendim fark Instagram'da da gece gidiyorum eve bir iki tane story atıyorum. Ondan sonra vakit bulursam Instagram'dan işte sorulara cevap veriyorum. Bu aralar onu da yapamıyorum artık hiç. Yoğunlukta var. Çünkü zaten dükkan 16 kişilik. Yani iki oturuyoruz 30 kişi yani 30 kişiyi de dolduruyor Ama yani işte bir şekilde. fine dining'de bu var abi, yani böyle çok hızlı tüketim, çok insana hitap etme diye bir amaç olmuyor zaten Evet yani. evet. Valla her geçen gün daha iyi oluyor. Birçok yerde yazı çıktı. Ben gelirim buraya. Pazardan sonra varsa bir 10 dakikam. Gelir şöyle bir bakarım. Bakılır yani baksana. Bakılır, manzara güzel ya. Yani öyle böyle buradan bakarım. Güneşe çıkalım nasıl istersin. Olur, bak burada da sincaplar var, bir aile. Bu dükkan açılışı da şöyle oldu aslında. Ben annemi kaybettikten sonra bu dükkan açmaya karar verdim. Dedim hani biraz onun yemeklerini yapabilir miyim falan diye böyle bir düşüncem vardı. Ama tabii ki para lazımdı. Bu Covid zamanıydı zaten bunu düşünmem. Annem kaybettiğimde Covid'ti zaten. Türkiye'ye falan da gidemedim çünkü uçak yok, hiçbir şey yok falan. Ondan sonra dükkan açacağım ama nasıl açacağım, para yok, nasıl olacak bu iş falan derken şey gördüm. Bugün Facebook'ta normalde hiç yapmazsın yani hani böyle bir link vardır şey yazar orada. 15.000 dolar kazanmak ister misin? Ben de zaten tüm gün evde oturuyorum. Bastım abi yani ne olacak diye bastım. Ondan sonra bir baktım truck driver olmak ister misin? Bu kadar para. Zaten o zaman şey haberleri de vardı. Lojistikte sıkıntı var çünkü truck driver yok. Kimse çalışmak istemiyor. Supply chain Korkuyor millet bozulmuştu. ölürüm diye yani hani Aynen. Covid. Ondan sonra
Ya dedim bu fırsat aslında hani neden olmasın? Gittim işte ehliyet aldım. CDL ehliyeti aldım. Truck yani bunun semi truck. En büyük turlar işte Amerika'daki. Hemen başladım ben işe. O zamanlar rate diyorlar yani kazancın çok yüksek. Ben başladım kullanmaya. İşte 45 gün 50 gün eve gitmiyorum falan böyle. Deli gibi tır kullanıyorum sabah akşam. Oradan işte para yani kenara koyduğum parayla dedim hani bu parayla ne yapılabilir? Aslında şöyleydi. Bendeki parayla dükkan açmak çok zordu. Bunu gördüm. Yani insanlar öyle bir mesela depozit istiyor. Lan bendeki para depozit zaten. Yani hani dükkanı satacağız. Mesela şey istiyor. Hesabında diyor 1 milyon dolar görmek istiyorum. Oho 1 milyon dolar olsa yani durumlar vardı. Artı başlayınca lisanslar falan var. Doğru mu? Tabii dünya Dükkan para, ruhsatı. tabii dünya para gidiyor. Sonra dedim ben yani herhangi bir yer böyle hissizliğin ortasında da olabilir. Derken bu sorunun yerini buldum işte. Kirası da çok uygundu. Zaten kötü bir yerdeydi yani. Sokaklar kirli falan böyle hani Ama kimse orayı uğramaz. canlandırdın şu an ya. Tabii, Senin tabii. sayende. Artık şey bayağı böyle pahalı arabalar geliyor Değil falan mi? park ediyor oraya. Değişti, sokak değişti. Zaten bu yüzden de ödül aldım. Downtown'u geliştiren yani şehir merkezini Güzelleştirmiş. güzelleştiren insan olarak ödül Tabii, aldık aynen. falan. Restoran ödül Ya aldık bulunduğun falan. yerde ciddi bir homeless sorunu var vesaire. Evet. Yani biraz oralar şey. Ondan sonra dükkanı yeni bulunca açtık. Zaten ilk anlattığım yerde de açtıktan sonra para bitince kaldım yani. Eleman alamayacağım nasıl olacak bu iş derken. Yani bir mücadeleye girdim ve hala devam ediyorum. Benim tecrübem de yani iyi restoranda çalıştığım için daha öncesinde tecrübem de iyi olduğu için bu çok stresli bir şekilde açıyorum. Dükkan ağzına kadar doluyor. Rahat. İnsanlar beni izliyor zaten böyle bakıyor ya. Diyor, bu adam Şaşırtıyorsun ya. Nasıl niye bu yetiştiler kadar biz? relax yani hani bu kadar insan yemek Anlayamıyoruz ya. yiyor burada falan böyle. Ben relax yapıyorum. Bugün de mesela restoran full ama yani şey yok içimde. Yapacak bir dünya işim var. Senin gideceğim bir dünya hazırlık Aynen. var. Öyle ya da böyle o yemek çıkar. Kötü çıkarırsın ayrı mesele ama benim tecrübemden dolayı kötü çıkmıyor. İyi çıkıyor her zaman. Çünkü ona göre bir sistem kuruyorum. Ona göre bir plan yapıyorum kafamda. Çok fazla yemek de koymuyorum menüye. Daha böyle az tutuyorum. İyi yemek, yani iyi ürünler. Bir adam geliyor bakıyor mesela 3 tane meze var. Yani 40 tane meze yok. O 3 taneden zaten 3'ünü sipariş veriyorum. Üçü de çok iyi. Aynen ben şeyi görmedim yani hani gelip ben bir tane meze yiyeyim. Herkes geliyor zaten menü kısıtlı. Bazen bir görüyorum tüm menüye giriyor insan. Çiçekleri böyle deli gibi çok değişik çiçeklerim de var benim. Hiçbir yerde restoranlarda olmayan çiçekler çünkü alkol ruhsatım yok. Mesela o çiçekler de öyle herkesin ilgisini çekiyor. Herkes sipariş veriyor falan merak ediyorlar bunlar ne böyle diye. Bir de bence şöyle bir şey oldu bu LA Times'ta yazılması insanların bana bir güvence geldi yani bana güveniyorlar. Ne yapsam yiyorlar, ne desem inanıyorlar falan böyle. Ben de bunu görünce şey gibi oldum ya bu kadar insan bana güveniyor daha da iyi yapmam lazım. Yani hani bir yemek menüye koyacaksam 40 kere deniyorum ya yani hani anlatamam sana. Evet. 40 kere deniyorum o oldu mu olmadı mı tat istediğim kıvamda mı değil mi falan. İnsanlar da bunu görüyor bu sefer. Çünkü artık çok vaktim yok çok paylaşamıyorum yaptıklarımı ama öncesinde de şey yapıyordum çok. Videoda gösteriyordum hani bak böyle. Süreci millet görüyordu. Merak ediyordu herkes. Şu anda böyleyiz. Yani şunu net anlıyorum abi. Aslında yaşadığın zorluk, o mücadele şu an bir hikayeye dönüşmüş. Evet. Yani evet. insanlar hani o zaman belki ya işte yetişemiyorum, tek kişiyim, çok iş var dediğin o mücadele şu an bir hikayeye dönüşmüş durumda. İşte onu hiç demedim. Yani onu dediğin anda zaten bence kaybedersin. Ben hiçbir zaman bugün çok yoğun ben ne yapacağım? Aklım ucundan bile geçmiyor böyle bir şey. Yani bu yapamam mı? Olur mu olmaz mı? Hiç yok. Yani hep şeyim biraz böyle. 40 kişi var tamam 40 kişi yapacağız. Yani bunun bir işte- açıklaması yok yani yapacağım. Ama tecrübeden kaynaklanıyor. Tabii, bu tabii, rahat. onun yani rahatlığı, çok iyi tabii, yerlerde tabii. çalışmış Tabii, olman, o mutfağa solmuş olman. Evet. Yeni bir yer bakıyorum şimdi. Eğer yeni bir yer bulursam biraz daha büyüğü o zaman yeni yere geçmek istiyorum. Bu sefer tabii bir ekip olur büyük ihtimal. Alkol olabilir. Çünkü LA'desin ve böyle hani burada herkes bir şarap istiyor yani yemeğin yanında. İllaki. O yüzden bir Ve şarap kazanç olsun. anlamında da alkol çok ciddi Tabii etkisi yani var haliyle. ekstra geliri çok olur. Artı tek üzüldüğüm nokta tamamlayıcı olmuyor yani hani böyle tamam bir sürü içeceğim var değişik ama bir şarap olsa Çok güzel oldu. diyeceğim tamam oldu yani ama olmayınca Biz de şarap içeceğiz. Gün gelecek. Vallahi billahi şarap içeceğiz cennette. Tokuşturmayan namert. Sık. biraz böyle eksik gibi oluyor. O da beni biraz şey yapıyor. O tek bir taraf, beni tek üzen taraf o taraf böyle hani eşlikçi bir şey yok. Yani tam non-alkolik kokteyller falan var.
ama bir şarabın yerini tutmuyor. İnsanlar için tutmuyor. Benim için çok fark etmiyor da. Yani O zaman yeni yerinde inşallah bir şarap içeriz ya. İnşallah. Vallahi şu anda Güzel haberlerini bakıyorum. bekliyoruz. Şu ya, anda umarım. bakıyorum. Çok restoran kapanıyor. Çok böyle yer kapanıyor. Sonra işte bakıyorum buralar niye kapanıyor, ne oluyor, ne bitiyor burada. Ondan analiz Kiralar etmeye yüksek, çok sayıda eleman çalıştırıyorlar. Ondan sonra masrafları kontrol tutamıyorlar. Bunu da gördüm. Öyle büyük bir yer açmanın hiçbir anlamı, hiçbir mantığı yok. Çünkü LA yani Los Angeles çok uzak. Yani her yer birbirine çok uzak. Evet, Dün mesela müşteriler gelip bana şey diyor. 1 saat 40 dakikadır diyor. Yoldayız diyor buraya gelmek için. Ya çok doğru. Şimdi ya. hani kaç defa gelir bu adam? Sıkıntı yani hani çok uzak. Her yer birbirine çok uzak. Şunu diyecekler abi. Orange County'ye gel, orayı açarsın. Bu sefer diğer taraftakiler diyor ki Tabii bize tabii uzak. tabii. Yukarıya açarsın, aşağıdakiler. Yani bu hikaye bitmez ama abi çok ilham verici bir hikaye gerçekten. Eyvallah, sağ ol. Yani bunu senden dinlemek bu kadar uzun bu hikayeyi dinleme fırsatım olmamış. Teşekkür ediyorum Ben gerçekten. teşekkür ederim. Hızlı bir alışveriş oldu. Evet zaten bir şey almadım. Sadece sana derdim marketi göstermekti. Çarşamba günleri de oraya girdiğim anda böyle bir savaş alanı gibi oluyor. Hemen kapman Orada lazım, fırsatımız çıkman olmuyor. lazım, gitmen lazım falan, hazırlık yapman lazım vesaire. Bugün daha rahattı. Hem pazarı da gördüm ufaktan. Şeyde görmüş oldum, kabak da yok. Kabak yok. Kabak da yok. Asıl hikaye. Aynen. Yavaştan abi bunları senin arabaya atalım. Ardından ben seni tutmayacağım. Restoranda Tamam, çok işim gidelim var. alalım. Çok teşekkür ediyorum abi. Ben teşekkür ediyorum. Akşam ne yapıyorsun? Akşam bir misafirim var abi ya. O zaman bana getir misafirini. Abi ama rezervasyonumuz yok ya. Doluyum falan. Sen merak etme, ayarlarız, sen gel. Tamam. O zaman akşam sendeyiz. mesajlaşırız saat kaçta Tamam. geleceğini. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Teşekkür ediyorum. Sabahleyin bir misafirim var demiştim. Muhtemelen ilk defa duyacağınız bir ismi var. Korzay. Evet. Yakın arkadaşlarımdan bir tanesi. Özellikle onu çağırdım çünkü yemeği, içmeyi, gezmeyi, dolaşmayı çok seviyor. Teşekkür ediyorum bana eşlik ettiğin için. Ben teşekkür ederim davet ettiğin için. O zaman girelim. Hadi bakalım. Birazdan Burak eşlik edecek bize. Onu bekliyoruz abi. Nasıl buldun sence? Mekan nasıl abi? Bence çok tatlı, keyifli bir yer. Yani çok simple, sade. Görünen o ki tek başına çalışıyor. Tek her şeyi başına idare o ediyor. hikayeyi sana anlatmıştım abi. Yani tek şef, tek servis elemanı, tek bulaşıkçı, Alışverişinden, değil mi? Aynen öyle, alışverişte. Böyle çok enteresan bir yer. Umarım keyif alırsın, beğenirsin. Çok yani. keyifli duruyor, yemekler de öyle. Mekan da çok tatlı, küçük bir alan, böyle kompakt. Heyecanlıyım yemekler için, bakalım. Bakalım. Ya ne öyle geliyorsun, aklımız gitti. Her delikanlının bir gelişi vardır. Ne haber abi, hoş geldin. Ne haber, nasılsın? Seni böyle alabilirim.
Nasıl abi? Gayet başarılı. Bugün daha da bir güzel oldu. Harbiden daha da güzel ya. Hayat güzel ya. Abi en son burada yemek yedikten sonra gidip evlenme teklifi ettik. Lan ne yedirdiniz bana lan? Kapat o dükkanı. Keşke Burak da gelseydi ya bu akşam. Ben buradayım abi. Oo. Sert. Tabaklardan biri geldi kafaya. Tabaklar güzel. Aynen. Ağır olmasına rağmen denizde yüzebilir yani. Ya ne anlatıyorsun be abla, gözünü seveyim be abi. Yalnız Ama şurası kim olacak bu adamın suyla bir dalıp çıkarsın, bir yüzebilir. Hep suyla bir alakalı. Örneklendirmeler genelde o yönde. Aynen. Okyanusta gider ama anlaşılması için. Anlaşılması için. Su her yerde var. Benim hala favorim. işi köfte değil mi? İçi köftenin şey de çok iyi o. Yoğurt mu şey de çok iyi yani. O yağ Yoğurt karışıyor bir şey var. kombinasyonu. Patlıyor bir şeyler oluyordu. Evet abiler. Bunu da nazlanmayın. Hemen ağzınıza atın şöyle. Bak Burak kardeşim hiç o işler yoktur yani. Söz konusu yemekse. Pekmezli tavuk geldi. Yeni favorimiz Adana'dan sonra. Ama senin Adana'yı bekleyelim hadi. Sen devam et. Müthiş bir sosu var ya. Şey mi? Kemik var mı bunda? Kemiksiz Hayır, değil mi? kemiksiz. Aa, kanatçı mı burası? Tam göremiyorum. Çok iyi gözükmüyor ya. Güzel duruyor. Lavaşlarımız da var. Böyle. Tabaklar Alabilirsiniz da, arkadaşlar, paylaşabilirim. tabaklar da şey patlayan bir volkan var herhalde. Oradan çıkan lavlardan soğutularak falan. Gerçi sen lav deyince aklına bir tek şey geliyor. O da aşk. Aşk adam. Sen evlilik teklifini ne zaman etmiştin kardeşim? Burada yemek yedim çıktım. Hayat güzel geldi. Motive Böyle tehlikeli bir yer. Ne oluyor? Çok tehlikeli aynen. Tehlikeli bir yer. Ya, Her şey olabilir burada. Yemek yedik. bekarları evlendiren mekan burası kardeşim. Kafasını karıştırıyor adamın değil mi? Özellikle erkeklerin kafasını karıştırıyor. Peki Adana'dan sonra mıydı yoksa şey mi? ulaşılmayan bazı yerler var. Oralara dokunuyor. Seni hayata karşı motive ediyor. O özellikle 6. tat dediğimiz olay. Altıncı Sen tat derler. bilirsin. Çakraları mı koy? Şey mi? Bazı ülkelerde G noktası der. Mide çakrasından sonra. Bana müsaade arkadaşlar. Afiyet olsun. Siz alabilirsiniz arkadaşlar. Çekinmeyin yani. Şey değil, sağ olun. Adana Ben sarıp yiyeceğim birazdan yani. Sarıp sarmalar. Şekerli suda 2,5 saat pişiriyorum. Sonra üstüne tahin, California fıstığı ve evde yaptığım anam babam susam dondurması. Dondurmayı da koyalım. Bunu mu istiyorsun? Al suratına yapayım. Bu kadar. Bu da rice pudding, bizim sütlaç gibi. İçinde Türk spice'ları var, Türk baharatları ve miso karamel var içinde. Gençler. Oo meşhur kabak geldi. Hemen çatal kaşık da gelsin. Bu Fransız usulü şey herhalde. Riole. Evet. Afiyet olsun. Teşekkürler. Sütlaçın farklı bir versiyonu. Biraz daha Fransız usulü. Sanırım biraz hafif tuzluydu hatırladığım kadarıyla. Kabak yeni başladı. Merak ediyorum ben kabağı. uzak doğu sporları gibiydi. 3 saniye içinde bayıltma özelliğine sahip. Sayınmayın bir şey var mı? Damarını buldun mu bayıltma. Tabii canım. Olmazsa olmaz yok. Tayin, Seseme California şey, çam fıstığı. O da Black Sesame Ice Cream. Bir şey böyle diri yani şeyde. Bir de Normalde bir şey olur ya böyle bilmem tatlı kaç saat suyu. karanlıkta pişiyor işte. Şeyde kireçte pişiyor. Kireçte. Krem. Bu iyi ya, bu şey böyle. Şundan 2'şer tane daha rahat yerim yani. Hiç bana mısın demem yani. Bir dakika. Bunun şekeri çok iyi ya, düşük yani. İki bundan, iki bundan. Tatlı mı? Gerçekten doğru. Ama tatlılar bir Ben bayağı. Dışı aynen. Ben hiç hayatımda dışı bu kadar güzel sert çıtır çıtır olan bir kabak tatlı sevmedim. Yemek yapma şekli hep böyle zıtlıkları karşılaştırmak. Yumuşaklıkla sertlik geliyor. Tatlıyla tuzlu geliyor. Yani böyle bir şeyler çarpışıyor hep.
ağzın içinde aynı lokmadan. O güzel. Genelde aldığımız bir şey değil. Asitli oluyor, tatlı oluyor, tuzlu oluyor, acılı oluyor. Tatlı, ekşiyle şeyi birleştiriyor tuzu genelde. Yani çarpıştırıyor gibi geldi bana. Ağızda patlıyor tatlar. O da çok güzel oluyor yani. Böyle kafandan direkt gidiyor. Sinirlerden buraya vuruyor. Ya umamiye Bir tane daha yesin geliyor. Bir tane daha yiyesin bile Yersin değil ama yani bunu abi aslında. çok hafif bir tatlı yapmış yani. Çok başarılı bence. Çok hafif değil mi? Yani şey almıyorsun. Şeker tadı yok yani. Muhteşem de abi. Çok güzel. Eline sağlık. Abi eline sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Afiyet olsun. Ne demek? Misafirimi de burada ağırlamaktan gerçekten Süper. çok büyük Muhteşem. memnuniyet duyduk. Sen de sabahın köründe başladık pazarda. Evet. Uzun bir gündü. Eline koluna sağlık. Her Vallahi zaman şu buradayız. anda son masada sizdiniz. Bitiyor artık. Gidiyorum ben de eve. Yarın da yoğunuz. Bakalım. Yeni müjdem var. Yeni yer bakıyorum. Daha büyük yere geçeceğim. Yeni yılda orada mısın? Valla öyle şöyle aslında bir sürü yerle görüşüyorum. Bakalım hangisi olursa. Çünkü açık mutfak olması önemli. Benzer bir konsept mi yaptın? Tabii aynı. Aynı. Benzer falan değil. Direkt aynı. Tek başıma Net. değil tabii de orada tabii ekip olur. Ama servis elemanı falan yok. Hostes falan yok. Öyle 1000 tane soru yok. Müşteri yok. Baktın water mı içersin, tap water iç. Hiç boş muhabbet yok. Oturuyorsun. Ne istersen onu istiyorsun. Aynen buradaki gibi. Peki kaç kişilik bir restoran olacak? 36 kişilik. Bunun bir büyüğü işte. Burası 16-17 kişilik. Onu da 36 kişilik. 2 oturum her gece. Öyle bir yer. Şunu merak ediyorum. Hiç yıllar sonra belli bir ne bileyim belli bir zaman geçirdikten sonra Türkiye'de bir hayalin var mı bir restoran? Hiç düşünmedim. Ya şöyle, herkesin var. Kimle konuşsam dönerim Türkiye'de ufak bir yer yaparım. Yok öyle bir şey yok. Yani herkes şey diyor. Ya para kazanmak önemli değil, ufak bir yer yaparım. Yok bu işte bu kadar da keyifli bir iş değil. Yani öyle mi? ben Evet. seve seve aşçılık yaparım falan. Sen severek yaparsın, seni bezdirirler. Çünkü sen bir şekilde hizmet ediyorsun ve binlerce değişik insan geliyor. Bir yerden sonra ben ne yapıyorum ya? Para kazanmışsın, bu iş yapmam dersin. Ama şeye okeyim mesela. Bir ev, güzel bir ev alacağım dersin. İşte sahil beldesinde çok iyi bir mutfak yapacağım. Arkadaşlarım gelecek, onlara pişireceğim. O tamam. Ama şeye hiç katılmıyorum yani. Dönerim Türkiye'ye ufak bir yer açalım. Elemalı balıkçı. İşin Cevap sonunda yani. her türlü para kazanmaya çalışacaksın. Çünkü binlerce insan geliyor ve bir süre sonra artık öyle ben bu işten keyif alıyorum falan öyle bir durum yok yani. Yok. Aynen. Dediğim gibi arkadaşına, eşine, dostuna yemek yaparsın evinde, bahçende, kendine özel mutfağında o ayrı. O zaten severek, isteyerek yaparsın ama öteki türlü şeflerin o şeylerine hiç kulak asmıyorum yani. Öyle Gerçekçi ben bulmuyorsun yani. açarım para kazanmasam da önemli değil, keyif olsun. Bu iş keyifli ama o kadar da keyifli değil. Ya tabii ki ben çok severek yapıyorum. O yüzden zaten her şeyi kendim yapıyorum. Severek yapmasan Evet. yansımaz yani. Çok nadir problemler oluyor, sinir bozucu şeyler oluyor ama bu her işte oluyor. İlla ki. Yani ne iş yapsan oluyor yani. O Biz yüzden şuradan adım atana kadar bin bir türlü belayla uğraştık. Kim daha önce işte ya bak dün unutturdu bize yediklerimizi. Dün yani. dükkanı su bastı. Mahvoldu. Akşam her yerim ağrıyor şu anda. Kollarım, bacaklarım, ondan sonra sırtım her yerim ağrıyor. Bütün gün su çıkardık dışarı. Bugün geldim çatıdaki su bitmemiş. İçerisine gelen su bastı. Ama bir daha temizledik. Instagram'dan seni takip edince şey zannediyorsun. Ya Aynen. çok iyi ya. Zaten şeyi görmüşsündür story'mi. Artık markette dükkanı su basıyor. Ben kahve pişiriyorum o anda. Çünkü bitmeyecek bu iş. Bari kahve içeyim ilk önce. Tadını çıkart. Ondan sonra başlarım diyorum yani. Hani ne yapayım? Yapacak bir şey yok. Kurtarıyorum malzemeyi. Tam diyorum malzemeyi kurtardım. Şu anda yerde var. Oradan buradan akıyor falan. Tamam zaten yağmur da yağıyor. Yıkasam da bitmeyecek. Onun için kahvemi yaptım. Kahveyi içtim ondan sonra. Temizlik yapmaya başladık. Ama gün boyu sürüyor. Bize müsaade artık abi. Tekrardan Vallahi- eline sağlık. İyi ki geldiniz. Çok mutlu oldum. Eline sağlık gerçekten. O zaman yine bekliyorum. Yeni yerde özellikle mutlaka geleceğiz. Yeni yere kadar yine gelin canım buraya. Gelelim. O kadar da araba ara vermeyelim. Okey. Oldu. Haydi gel sarılalım. Abi çok memnun oldum. Yine bekliyorum. Sen zaten geliyorsun. Görüşürüz abi. Senin zaten Tugon da var. Doyamadım ben arkadaşlar. Eve de götüreyim biraz. Yoldayken nasipleniyorum. Evdekiler de. Haydi bakalım. Haydi. İyi geceler size. Kendinize iyi bakın. Çok sağ olun tekrardan. Ve bu sabah pazarda başlayan bu hikaye bu güzel restoranda son buldu. Yediğimiz güzel yiyeceklerin arkasındaki hikayeyi bu şekilde görmüş olduk. Bir sonraki bölümlerde yine başka zevkler peşinde koşacağız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.